Birinci şule. Bu şulenin 3 şuağı var. Birinci şua, derece-i icazda belagat-ı Kur'aniyedir. O belagat ise nazmın cezaletinden ve hüsnü metanetinden ve üsluplarının bedaetinden, garip ve müstahsenliğinden ve beyanının beraetinden, faik ve saffetinden ve meanisinin kuvvet ve hakkaniyetinden ve lafzının fesahatinden, selasetinden tevellüt eden bir belagat-ı harikuladedir ki, Beni Adem'in en dahi ediplerini, en harika hatiplerini, en mütebahhir ulemasını muarazaya davet edip, 1300 senedir meydan okuyor. Onların damarlarına şiddetle dokunuyor. Muarazaya davet ettiği halde, kibir ve gururlarından başını semavata vuran o dahiler, ona muaraza için ağız açamayıp, kemal-i zilletle boyun eğdiler. İşte belagatındaki veçh-i icazı 2 suretle işaret ederiz. Birinci suret, icazı vardır ve mevcuttur. Çünkü Ceziretül Arap ahalisi o asırda ekseriyeti mutlaka itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasini ahlaka yardım edecek durubu emsallerini kitabet yerine şiir ve belagat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Manidar bir kelam, şiir ve belagat cazibesiyle eslaftan ahlafa, hafızalarda kalıp gidiyordu. İşte şu ihtiyacı fıtri neticesi olarak o kavmin manevi çarşı ticaretlerinde en ziyade revaç bulan fesahat ve belagat metağı idi. Hatta bir kabilenin beli bir edibi, en büyük bir kahramanı millisi gibiydi. En ziyade onunla iftihar ediyorlardı. İşte İslamiyet'ten sonra alemi zekalarıyla idare eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medar-ı iftiharları ve ona şiddeti ihtiyaçla muhtaç olan belagatta akvam-ı alemden en ileride ve en yüksek mertebedeydiler. Belagat o kadar kıymetdar idi ki, bir edibin bir sözü için 2 kavim büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musalaha ediyorlardı. Hatta onların içinde Muallakat-ı Seb'a namıyla 7 edibin 7 kasidesini altınla Kabe'nin duvarına yazmışlar, onunla iftihar ediyorlardı. İşte böyle bir zamanda, belagat en revaçlı olduğu bir anda, Kur'an-ı Mucizül Beyan nüzul etti. Nasıl ki, zamanı Musa aleyhisselamda sihir ve zamanı İsa aleyhisselamda tıp revaçtaydı, mucizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit Bulagâ-i Arab'ı en kısa bir suresine mukabeleye davet etti. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ fermanıyla onlara meydan okuyor. Hem der ki, iman getirmezseniz melunsunuz, cehenneme gireceksiniz. Damarlarına şiddetle vuruyor, gururlarını dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. Onları bidayeten idam-ı ebediyle ve sonra da cehennemde idam-ı ebediyle beraber dünyevi idam ile de mahkum ediyor. Der, ya muaraza ediniz yahut can ve malınız helakettedir. İşte eğer muaraza mümkün olsaydı, acaba hiç mümkün müydü ki, 1-2 satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken, en tehlikeli, en müşkilatlı muharebe tariki ihtiyar edilsin. Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki, bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde, en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin. En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin, hiç kabil midir? Çünkü bir edipleri birkaç hurufatla muaraza edebilseydi, Kur'an davasından vazgeçerdi. Onlar da maddi ve manevi helaketten kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi dehşetli, uzun bir yolu ihtiyar ettiler. Demek muarazayı bir huruf mümkün değildi, muhaldi, onun için muharebe-i bir suyufa mecbur oldular. Hem
Kur'an'ı tanzil etmek, taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep vardı. Birisi, düşmanın hırsı muarızası, diğeri dostlarının şevki taklididir ki, şu iki saik-i şedid altında milyonlar Arabi kitaplar yazılmış ki, hiçbirisi ona benzemez. Alim olsun, ami olsun, her kim ona ve onlara baksa katiyen diyecek ki, Kur'an bunlara benzemez. Hiçbirisi onu tanzir edemez. Şu halde ya Kur'an bütününün altındadır, bu ise bütün dost ve düşmanın ittifakıyla battaldır, muhaldir. Veya Kur'an o yazılan umum kitapların fevkindedir. Eğer desen, nasıl biliyoruz ki kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi? El cevap, eğer muaraza mümkün olsaydı, ala külli hal kat'i teşebbüs edilecekti. Çünkü izzet ve namus meselesi, can ve mal tehlikesi vardı. Eğer teşebbüs edilseydi, ala külli hal kat'i taraftar pek çok bulunacaktı. Çünkü hakka muarız ve muannit daima kesretliydi. Eğer taraftar bulsaydı, ala külli hal iştihar bulacaktı. Çünkü küçük bir mücadele, beşerin nazar-ı istirabını celbedip, destanlarda iştihar eder. Şöyle acip bir mücadele ve vukuat ise gizli kalamaz. İslamiyet aleyhinde ta en çirkin ve en şeni şeylere kadar nakledilir, meşhur olur. Halbuki, muarazaya dair Müseylime-i Kezzab'ın bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş. O Müseylime'de çendan belagat varmış. Fakat hadsiz bir hüsnü cemale malik olan beyan-ı Kur'an'a nispet edildiği için, onun sözleri hezeyan suretinde tarihlere geçmiştir. İşte Kur'an'ın belagatındaki icaz, katiyen 2 kere 2 4 eder gibi mevcuttur ki, iş böyle oluyor.